Yepyeni bir karşılaştırma videosundan da herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Bugün yağmurlu bir hava olduğu için Peugeot Rifter'ın içerisindeyim. Ve Peugeot Rifter'ın büyük rakiplerinden olan Volkswagen Caddy'yi daha önce karşılaştırmıştık ve çok beğenmiştiniz arkadaşlar. Bugün de dedim ki Ford Tourneo Courier'le bir karşılaştırma çekeyim. Yine tasarım konusunda seçimi tamamen sizlere bırakıyorum. Çünkü ikisi de gerçekten tasarım konusunda SUV gibi gözüken, işte ama aslında ticari olan, büyük böyle taşlaşlı gözüken arabalar arkadaşlar. Biz burada daha çok birbirlerini ayırt eden özelliklere bakacağız. Öncelikle motorundan başlayayım arkadaşlar. Ford'da 1.0 7 ileri otomatik, işte 125 beygir, 170 Nm torka sahip bir taşıt var. Bu en yüksek aktif paketlerinde alabileceğiniz seçenek arkadaşlar. Benzinli oluyor. Bir de dizel modelleri var. 1.5 125 beygir, 250 Nm torka sahip onlarda. Ve 6 ileri arkadaşlar. Ama burada Peugeot'da ise GT paketinde, yani ikisinin de en dolusuna bakıyorum arkadaşlar. GT pakette Peugeot'da 1.5 8 ileri 130 beygir EAT8 denilen bir sorun çıkarmamasıyla meşhur bir şanzıman var arkadaşlar burada. Yani ikisine şöyle motor yönünden bakınca bile aslında Ford burada kaybetmiş oluyor arkadaşlar. Tabi yine seçenek sizlere kalmış bir şey. Burada da Ford mühendisleri diyorlar ki biz tabii ki de bunu hani düşündük, ona göre ayarladık diyorlar. Bu işte hani yük attığınız zaman vesaire rahatlıkla çekecek performansa, güce sahip olduklarını söylüyorlar. Ama tork yönünden bile bakacak olursak arkadaşlar, hani burada 320 Nm torka sahip bir Rifter varken diğer tarafta daha böyle 170 Nm torka, 250 Nm torka sahip Ford'dan bahsediyoruz. Burada motor konusunda büyük bir ayrım var öncelikle. Gelelim Ford'un artılarına. Koltuk ısıtması var arkadaşlar. Direksiyon ısıtması var fakat opsiyon olarak alınıyor. Direksiyon ısıtma Rifter'da direkt orijinal geliyor. Koltuk ısıtma Rifter'da hiçbir şekilde hiçbir modelinde vesaire yok arkadaşlar. Onun dışında Ford Pass adlı bir uygulama var arkadaşlar. Ford Pass uygulamasında aracınızın şase numarasıyla, plakayla vesaire aracı tanımladıktan sonra araca uzaktan kontrol sağlıyorsunuz. Çalıştırma yok arabayı fakat işte yani kilitleyebiliyorsunuz, korna çaldırabiliyorsunuz, aracınıza biri falan dokunduğunda bildirimi vesaire geliyor. Sonra konumunu öğrenebiliyorsunuz. Bu tarz böyle ufak tefek kilitleme, açma, kornaya basma gibi özellikleri. Bir de işte yağ basıncı seviyesini vesaire, yağ seviyesini, pardon lastik basınç seviyesini, yağ seviyesini görebildiğiniz bir uygulaması var. Bu genel olarak tüm Ford'larda var arkadaşlar. Ama hani burada da bir artı olduğu için söyledim. Onun dışında bagaj konusunda arkadaşlar, bagaj hacmi olarak Rifter daha geniş. O değerleri de hemen şöyle bakıp sizlere okuyayım. Pandizotlu bir şekilde Ford Tourneo'da 570 litre bir bagaj hacmi sunuyor sizlere. Ford Tourneo. Pandizotlu bir şekilde Rifter ise 775 litre bir alan sunuyor. Arada neredeyse 225 litre bir fark var arkadaşlar. Onun dışında pandizotu kaldırdığımızda 1180 litre gibi bir Ford Tourneo'da varken 1600'lerde vesaire Rifter'da var arkadaşlar. Tamamen bu 5 koltuğu birlikte yatırıp da baktığımız zaman Ford Tourneo'da 2162 litre yapıyorken koltukları tamamen yatırdığımızda 2200 litrede Rifter'da yapıyor arkadaşlar. Ufak farklarla da olsa Rifter önde yani. Özellikle pandizotlu halinde bayağı bir önde. Onun dışında bu arka koltukları yatırmak, birazdan da gösteririz arkadaşlar. Rifter'da çok basit. Direkt böyle çekiyorsunuz, indiriyorsunuz. Tek hamlede yapmış oluyor. Fakat Ford Tourneo'da daha böyle zorlu bir şey var. Önce yatırıyorsunuz, sonra kaldırıyorsunuz. Bir de
araca bağlı o arka koltuklar. Ford'da tamamen düz bir zemin hiçbir zaman olmuyor arkadaşlar. Yani atıyorum karavan için, ne bileyim arkada uyumak için vesaire kullanacaksanız Ford Tourneo kesinlikle uygun değil arkadaşlar, ama Drifter tamamen yapmasından dolayı, arka genişliğinden de bakarsak bu iş için kesinlikle biçilmiş kaftan diyebiliriz arkadaşlar. Peugeot'da arka cam açılıyor, bagaj kısmındaki cam açılıyor. Ford'da bu yok. Ondan sonra işte burada mesela Drifter'da kulakçıklı viteslerimiz bulunuyor arkadaşlar. Bu Ford'da yok. Bir eksik mesela. Sonra burada şalter vites sistemimiz bulunuyor. Ford'da ise böyle, nasıl diyeyim, işte burada topuz bir şeklinde var arkadaşlar. Onu hani otomatik şekilde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında burada bakın güzel büyük bir göğüs verilmiş. İşte yolcu için de mesela burada bir kol dayama verilmiş. Ford'da yolcu için yok. Sadece şoför için var. Saklama alanları çok geniş tutulmuş Peugeot Rifter'da. Volkswagen Caddy'de de saklama alanlarımız kısıtlıydı. Yine Ford'da da saklama alanlarımız kısıtlı. Evet, diğer bir Rifter'ın artısına gelelim arkadaşlar. Direksiyona hiç dokunmasak, müdahale etmesek bile bizi ok gibi götürebiliyor arkadaşlar. Fakat Ford'da ise dediğim gibi adaptif hız bile opsiyon olarak alınıyor. Adaptif hız opsiyonsa belki opsiyonla birlikte o da gelebilir. Opsiyonla birlikte bazı şeyler geliyor ama işte ekstra maliyet ödüyorsunuz. Bu arada fiyatlara gelelim arkadaşlar. Eğer 1.0 hani 7 ileri otomatiğini, aktif paketini, en fullünü alırsanız 1.500.000 TL. Buna şeyler dahil değil, opsiyonlar dahil değil. Opsiyonlu fiyatını bilmiyorum arkadaşlar. Burada GT paket ve saydığım özelliklerin hepsi bulunan Peugeot Rifter ise 1.600.000 TL'ye alabiliyorsunuz. Ekstra bir opsiyon parası ödemenize gerek kalmıyor. Yakıt konusuna değinelim arkadaşlar. 1.0 olan Ford Tourneo 7.6 litrelerde bir ortalama yakıt tüketimi gösteriyor bilgisayarda. Bizde ne kadar gösteriyor ona bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bizim bilgisayarımızda 5.6. Bu uzun yol mesela, 5.6 olan uzun yol. 6.6'da şehir içiyle karışık. Evet. 6.6 şehir içiyle karışık bir yakıt tüketimi veriyor. Sakin kullanımda. Aynen. Hani Tourneo'da ise 7.6'ları vesaire görüyor. Ortalama bir kullanımda diyebiliriz arkadaşlar. Yakıt konusunda biraz da benzinli olmasından kaynaklı biraz daha yakıyor arkadaşlar. Rifter'da elektronik el freni var arkadaşlar. Ford'da ise standart bildiğimiz böyle cart diye çekmeli el frenlerinden var. Ondan sonra hiçbir paketinde Ford'larda cam tavan gelmiyor arkadaşlar. Ana Ford'larda cam tavan gelmiyor. Rifter'larda zaten cam tavanı görebiliyoruz. Allure pakette de var galiba. Kör nokta uyarı sistemi arkadaşlar. Rifter'larda direkt kendi GT paketinde gelirken yine Ford'larda opsiyon olarak satın alabiliyorsunuz. Ford'da şaft tüneli var arkadaşlar. Gerçek mi? Evet, ve burada gördüğünüz gibi net olarak Rifter'da 3 kişilik bir oturma yeri var arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde 3 kişi oturabilirsiniz. Adamlar özellikle ayırmış bile. Fakat Ford'da öyle bir durum söz konusu değil. 2 kişi çok rahat oturabilirken ortadaki kişi için çok dar bir alan bırakılmış. Şaft tüneli de bunun yanına eklenince arkadaşlar ortadaki için çok rahatsız edici bir durum var. Arka kısımda Yavaş. frenleri de sağlammış arkadaşlar, onu öğrendik. Bu arkalarda, koltuk arkalarında Ford'da hani atıyorum bir şeyler atıştırırsınız edersiniz bilmem ne cart cürt diye bir şey koyulmamış arkadaşlar. Onun adı nedir? Ne oluyor lan? İşte Açılıyor. ya aha bu. He işte adını bilmiyorum arkadaşlar Açtım, gösterdim. ama. Aynen işte ondan Ford'da yok arkadaşlar. Rifter'da var. Soğutmalı torpido var mı Ford'da? Yok. Peugeot'da çok güzel bir soğutmalı torpido var. Buradan soğuk üflüyor ve siz kalorifer menfezini sıcak dahi açmış olsanız, şu an sıcakta mesela, buradan soğuk üflüyor. Bu çok güzel. Ford kullanıcısı arkadaşlarımız vardır. Benim bildiğim kadarıyla soğutmalı torpido yok ama
yorumlara yazın. Ben yok diye biliyorum. Çünkü mesela burada ayırmışlar. Altta bir torpido var Rifter'da. Üstte ayrı bir torpido var ve üstteki soğutmalı. Doğru mu? Doğru. Mesela Ford'da öyle bir durum da yok. Hani saklama kabı konusunda da dediğim gibi yine çok fazla Rifter. Elektronik perde de var. Aynen. Bütün birbirlerinden ayrılan özelliklerini sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Hani akıllarında Ford mu Rifter mi diye düşünen arkadaşlar, hani fiyat konusunda da görsellik konusunda da ikisi de çok başarılı, birbirlerine yakın araçlar. Burada sadece iç konusunda mesela birinde koltuk ısıtma var, işte diğerinde ne bileyim işte elektronik el freni var, işte ne bileyim burada şalter vites var falan gibi böyle ufak tefek birbirleriyle artıları eksileri var. Aslında hemen hemen ikisi de çok güzel, iyi taşıtlar diyebiliriz. Bir de motor konusunda büyük bir ayrım var. Bence kendi düşüncem 1.0 bir araç yüklediğimiz zaman çekmez arkadaşlar. Hani Rifter bunu boşa 1.5, 130, 320 Nm tork yapmamıştır. Hani Ford mühendisleri ne düşündü bilmiyorum ama 1.0 125 beygir 170 Nm tork bence çekemez. Sizin görüşleriniz Sıfır neler? kaç saniye mesela? Onu bilmiyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım video işinize yaramıştır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.